Sürekli birileri bağırıyor bir yerden, ben anlamadım nereye geldik. 2 sokak yürüdüm. Her sokakta birileri çığlık atıyor, bağırıyor, bir şeyler yapıyor. Büyük şehre geldiğimizin resmi bu işte. Geldik yine beton yığınlarının arasına. Selamlar, sevgiler, saygılar dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz iyidir, sağlığınız iyidir. Artık doğadan, küçük kasabadan ayrıldık. En son terminalde bitirmiştim bir önceki videoyu. Şimdi başkentte Buenos Aires'e geldim. Arjantin'in en büyük şehrindeyim. Avrupa gibi burası. Sokakları gezdikçe anlayacaksınız neden böyle söylediğimi. Benim hostelim merkeze çok yakın. O yüzden direkt böyle merkezden gezmeye başlamak istedim. Şu çubuğu göstermek istiyorum size. Ona doğru yürüyorum şimdi. Çok güzel bir hava var bugün. Vallahi mis gibi bir bahar havası var. Sabah erkenden kalktım, kendimi sokaklara attım demeyi çok isterdim ama hiç uyuyamadım ya. Dün akşam öyle bir ses yaptılar ki odada. Böyle koğuş gibi, hapishane koğuşu gibi 3 tane üçlü ranza yapmışlar. 3 yatak üst üste, böyle çok dar. Bir de üstümdeki abi geç geldi. Ondan sonra horladı gece. O yüzden birazcık geç uyandım bugün onun yüzünden. Şöyle göstereyim size. Buranın ismi 9 Temmuz Bulvarı, Avenida 9 de la Julio muydu? De Julio. Aynen öyle bir şey İspanyolcası. Dünyanın en geniş caddesiymiş burası. 14 tane şerit varmış. 7 gidiş 7 dönüş. Bu da Obelisco. Böyle bir çubuk dikmişler. Şeyi hatırlayacaksınızdır. Arjantin Dünya Kupası'nı kazandığında burası full insan doluydu. İnsan seriydi burası. Burada kutlamışlardı. Tabi her yerde kutlamışlardı da burada adım atılacak yer yoktu. Bu anıtta da fark ettiyseniz 4 tane köşe var. Arjantin tarihindeki önemli 4 olay isim geliyormuş. Yani her köşede o olaya ait bilgi verici bir not var ve tarih var. Bir de başlık var. Bayağı kalabalık burası ya. Bayağı kalabalık. İnsanlar buraya gelip fotoğraf çektiriyorlar kuleyle. Turistik bir aktivite işte, burada gelip fotoğraf çektiriyorlar. Dünyanın en geniş caddesinden karşıya geçelim bakalım. Sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hakikaten 7 şerit varmış. Uzunluğu 3 kilometreymiş buranın. 140 metrede genişliği varmış. Bayağı kalabalık, işlek bir cadde. Yaklaşık 16 milyon nüfusu var Buenos Aires'in. Birkaç yerde şey okudum. Güney Amerika'daki en yaşanılası şehir seçilmiş Buenos Aires. Yakında gelince uzunmuş ha. Uzaktan bakınca biraz küçük gibi gözüktü gözüme. Fotoğraflarda çünkü çok daha büyük gözüküyordu. Böyle geri çekileyim de biraz. Tam gösterebileyim. Fotoğraflarda daha devasa gözüküyor. Şehre geldim, biraz uzaktan gördüm. Ana dedim, küçükmüş. Şimdi yakına gelince büyük olduğunu fark ettim. En yaşanılabilir şehir seçilmiş Buenos Aires. Onu söylüyordum. Dünyada da en yaşanılabilir 100 şehrin içerisindeymiş. Tabi burası bir metropol. Özerk bir şehirmiş bu arada. Bir eyalet olarak Buenos Aires var. Bir de özerk şehir olarak başkent Buenos Aires var. Buradaki kanunlar, kurallar sanırım bir tık daha farklı. Yaklaşık 16 milyon nüfusu var. İstanbul gibi düşünebilirsiniz yani. O ayarda bir metropol burası. Mimari Avrupa mimarisi. İnsanlar zaten Arjantin'e geldiğimde anlatmıştım ilk videoda. İnsanlar Avrupa'dan daha çok göçüp gelen insanlar. Göçmenlerin oluşturduğu bir ülke aslında Arjantin. Böyle karşıya geçmeyi bekleyelim. Vallahi millete güvenip atlıyorum yola ama hiç ışıklara bakmıyorum ya. Çarpmaz herhalde. Bunlar biraz medeni olabilir. Büyük şehirdeyiz sonuçta. Böyle bir ülke. Türklerin de çok sıklıkla ziyaret ettiği bir şehir burası. Ve Latin Amerika'da en çok turist alan şehirlerden bir tanesi. En kalabalık şehir Sao Paulo, ikinci şehir Buenos Aires diye biliyorum. En çok turist çeken şehirlerden biri diye biliyorum Buenos Aires'i. Burada yaşayan bir Türk nüfusu da var. Yani insanlar Arjantin'e gelip yerleşmek istediklerinde Türkiye'den ilk tercih Buenos Aires oluyor. Tabii ki metropol olduğu için ve iş imkanı vesaire burada daha fazla olduğu için. Burada da sokak satıcıları, abilerimiz, ablalarımız var. Dikkat etmeniz gereken bir şehir. Biliyorsunuz büyük şehirlerde kapkaç olayları birazcık sıkıntı oluyor. Bakın mesela ablalar çantaları öne takmış. Çok sıklıkla görebiliyorsunuz burada. Burası da Buenos Aires'in İstiklal Caddesi gibi bir yer. Şöyle göstereyim sizlere. Sağımız solumuz dükkan, restoran, kafe, banka var vesaire var.
Sanırım ne arıyorsanız burada bulabilirsiniz. Dur şurada dayı cambio diyor. Bir soralım bakalım kaçtan çeviriyorlar bugün. Kim cambio diyor? Cambio? Cambio? Sí. ¿Cuánto vale? No, ¿cuánto vale hoy? ¿Cuánto quiere cambiar? ¿Cuánto quiere cambiar? No, solo pregunta. ¿Cuánto vale ahora? Sí. Cambio. ¿Cuánto vale el cambio ahora? Hola. Hola, ¿cuánto vale cambio ahora? Págalo. No, es para mí, para mí. 1000. 1000. Gracias. Cambio. Lan ne naz yaptınız arkadaş? Alt üstü bir şey söyleyeceksiniz. Kamera kendime çevirdi. Sana mı çevirdi? Ne naz yaptın ya? 1000'miş bugün. Yani 1 doları 1000 pesoya bozdurabilirsiniz bugün. Ama %100 pazarlık yapın. Ne zaman gelirseniz Arjantin'e. Para mı değiştireceksiniz? Kara borsada mı değiştireceksiniz? Pazarlığınızı muhakkak yapın. 1000 dedi ya. O kesin 1100, 1200 bir şeye bozacak, anladın mı? Daha yükseğine bozacak, anladın mı? Genelde pazarlık işliyor burada. Bu caddenin ismi Florida Caddesi. İnternette Florida Caddesi hakkında Arjantin'in finans merkezi olarak geçiyor. Tabi tam olarak söyledikleri Florida Caddesi burası mı? Onu bilmiyorum. Yani kaç tane Florida Caddesi vardır? Gerçi bayağı vardır ya. Burası büyük bir şehir. İsim kıtlığı yaşıyorlardır illaki bir yerlere. Yine aynı isimleri veriyorlardır. Şehrin merkezinde olduğu için finans merkezi burası diyebiliriz ama genelde şehir merkezlerinde oluyor çünkü. Seçimden sonraki dönemdeyim şu an. Hatırlayacaksınız bir önceki videodaydı sanırım. Seçim döneminden az çok bahsetmiştim. Şimdi sağcı aday kazandı. Radikal sağ kazandı. Şimdi bakalım ekonomide neler olacak. Seçimden sonraki ilk 2 gün kurda çok bir oynama olmadı. İnternetten kontrol ediyorum ben. Blue dolar Arjantin yazdığınızda çıkıyor zaten. Ama bugün mesela bakmamıştım, 1000'e çıkmış. Her köşe başında cambio diyen biri var. Yani para değiştiriyorlar. Sizi alıyor sokaktan bir yere götürüyor, orada değiştiriyor. Ama sayarken çok dikkat edin. Araya sahte para karıştırma olayı çok fazla oluyormuş. Yanınızda biri varsa çok daha iyi olur. Yalnızsanız tek tek sayın. Paraların kalitelerini kontrol edin. Kağıt kalitesini kontrol edin. Araya kitlemesinler sahteleri. Cambio dólar, cambio. Gracias. Abimiz mate içiyor. Şöyle bir yere geldim şimdi. Kahvaltı yapacağım. Empanada aldım kendime. 2 tane ıspanaklı, bir tane soğanlı peynirli aldım. Bakın üstünde yazıyor zaten. Cebolla y queso. Burada da espinaca yazıyor. Tanesi 400 peso. Yani 40 sent yapıyor. Yanında bir de böyle içecek alırsanız promosyonları var. 3 empanada bir içecek 1700 peso yapıyor. O da ne kadar? 1.8. Yo bugün 1000 doğru 1.7 dolar. Benim kafa 850-900'e gidiyor kur olarak. Bugün kur 1 dolara 1000 peso. O yüzden öyle hesaplayabiliriz. Yani 1.7 dolar. Çok güzel kokuyor. Açık ara benim favorim ıspanaklı. Ben ıspanaklı böreği de çok severim. İçine hakikaten bol koyuyorlar. Bütün hepsinin içine bol koyuyorlar. Fiyat olarak da uygun. Ve çok lezzetli. Çok lezzetli. Benim favorim ıspanaklı. Sonra peynir ve soğanlı. O da çok güzel gerçekten. Sulu sulu oluyor. Ersan'ın bugün dalaşları yok. Tek başına güzel müzik yapıyor ama. Yani şuradan bir fotoğraf paylaşsam, tamam mı? Herhangi bir caddeden fotoğraf paylaşsam, İspanya'yı, İtalya'yı etiketlesem, kimse kanıtlayamaz nerede olduğumu. Bir de bilinmeyen bir şehrinin etiketini atarım. Derim ki Malaga'dayım, Palermo'dayım, Napoli'deyim, bir yerdeyim, sallıyorum. Oralar şehir durmadım. Şehir diye aklımda kalmış hep futbol takımlarından. Vallahi öyle bir şeyi var yani. Mimari öyle, insanlar öyle. Avrupa ya. Vallahi Avrupa. Yani Latin Amerika'daki Avrupa. Bu arada şu ana kadar ki gözlemimden bahsetmek istiyorum Arjantinliler hakkında. Sizlerden iyi olmasın, dünya tatlısı insanlar. Hakikaten çok eğlenceliler, konuşkanlar. Gördüklerinde selam veriyorlar, muhabbet ediyorlar. Tabi bu küçük yerlerde biraz daha fazla oluyor doğal olarak. Çünkü siz orada turistsiniz ve dikkat çekiyorsunuz. Buenos Aires'te pek fazla olacağını sanmıyorum. Yine oluyor ama küçük yere nazaran pek olmuyor. Çünkü burada herkes turist. Buenos Aireslilere de bu arada porteño diyorlarmış. Messi abimiz var ya, seçimlere eğer girse
Açık ara kazanır seçimleri, bak o kadar net söylüyorum. Açık ara kazanır. Arjantinlileri buga sokacak tek bir soru var. Messi mi Maradona mı? Büyük ihtimalle yeni neslin hepsi Messi diyecek. Eski nesil belki birazcık Maradona özlemi olabilir. Ama bilmiyorum yani. Bir tek o soruda düşünürler. Onun dışında çok fanatikler ya. Che Guevara. Bu da Arjantin haritası. Burada Messi abimiz var. Oo, Icardi'nin gol sevinci değil mi bu ya? Maradona abimiz gençliği. Burada da Boca Juniors var, River Plate var, Racing var. San Lorenzo'ydu sanırım bu. Gerisini de bilmiyorum. Ve çıkartma satıyorlar, sticker satıyorlar. Çok fazla evsiz var. Çok fazla evsiz var. Şimdi bu sokak dilinde pek fazla yok da o ana caddeyi gezdik ki onun bir arka sokağı benim hostelimin olduğu sokak. Fena. Akşam oldu mu özellikle her yer evsiz. Sıkma portakal 1000 peso. Yani 1 dolar. Burada başladı sokak tezgahları. Burada forma satıyorlar. Messi'nin forması, Arjantin forması. Başka Boca'nın forması var. Şurada River Plate'in forması var. Arjantin forması var bir de. Burada abimiz don satıyor. Boca'nın formasını satıyor. Ara ara böyle sokak satıcılarını görmek mümkün. Her yerde olmuyor tabi. Teyze örüp sokakta satıyor sanırım. Hola. Böyle kitap var. Ha bakın. Mate. Bu bardağın ismi mate. İçine koydukları bitkinin adı yerba mate. Yerba mateyi mate bardağına koyuyorlar. Bombişa dedikleri bu filtrelerle içiyorlar. Bir de içerken bu filtreye dokunmamanız gerekiyormuş. Normal içmeniz gerekiyormuş. Mate bardağı güzelmiş baksanıza. Bir sürü çeşit renkte böyle desenli, mesenli, işlemeli, böyle toynaklı. Nasıl ararsanız öyle mate bardağı bulabiliyorsunuz. Ya ben mate bardağı diyorum. Burada direkt mate diyorlar. Burada eski paralar var sanırım. Şimdi benim koleksiyona hangisini ekleyebilirim? Bir bakayım bunlara. Eski Arjantin paraları. Antikacıları gezmeyi seviyorum ya. İlginç şeyler bulabiliyorsunuz antikacılarda. Şu kolye güzelmiş mesela. Arjantin'de en çok görebileceğiniz görüntülerden biri. Messi ve Maradona. Birçok yerde hem Messi'nin hem Maradona'nın grafitisi var ve resimleri var. Şöyle bir tane bar. Hem duvarına çizmiş, giriş kapısının olduğu duvara çizmiş, hem de bunları masa olarak kullanıyorlar. 2 tane varilin üstüne hem Maradona hem Messi'yi işlemiş. Bir şeye dikkat ettim. Buenos Aireslilerin aksanı farklı. Şimdi İspanyolca'da 2 tane L yan yana geldiği zaman Y olarak okunuyor. Şimdi pollo diye yazılıyor, pollo diye okuyorlar. Tavuk demek. Ama burada poşo diyorlar. Yani 2 tane L yan yana geldiği zaman Ş olarak okuyorlar. Birazcık garip geldi bana çünkü diyalog kuruyoruz. Ş çok fazla geçiyor. Lan anlamıyorum ben. Bir daha soruyorum. En sonunda öğrendim. Benim arkadaşım Melisa da, bir önceki videoyu izleyenler ve ondan önceki videoyu izleyenler Melisa'yı tanıyacaktır. Mina Clavero videolarından. O da buralı, Porteño, Buenos Airesli. O da anlattı bana bu durumu. Ama birazcık hala karıştırıyorum. Yani Ş mevzusuna alıştım ama hangi kelimeyi söyledi acaba diye bazen düşünmüyor değilim. Bu arada saçlarım yanları bayağı uzun gözüküyor. Şu yanları kazıtıyorlar ya gençler. Şimdinin modası o. Acaba öyle yapsam yakışır mı ya? Güzel olur mu şöyle sadece yanları kazıtsam? Bence olabilir, bilmiyorum. Burada bir şey oluyor, bir bakalım ne oluyor. Bu arada o geniş caddeye geldik.
Bir şeyi protesto ediyorlar bence ama ne olduğunu anlamadım. Che Guevara'nın amblemini gördüm abinin poşusunda. Ha, bu pankartta da Che Guevara var. Bir şeyi protesto ediyorlar ama çözemedim. MTR ya, trabajo diyor, tamam. Trabajo deyince cambio sosyal. Herhalde sosyal çalışma hakları değişiyor. Şimdi aşırı sağcı aday kazandı ya, Merkez Bankası'nı falan kapatacakmış. Ülkenin resmi para birimini Amerikan doları yapacakmış. Birazcık uçuk kaçık fikirleri var abimizin. Belki onu protesto ediyor olabilirler. Çalışma haklarını protesto ediyorlardır diye düşünüyorum. O trabajo sosyal falan bir şeyler yazıyor. Sosyal Çalışma Bakanlığı'nı, Kadın Bakanlığı'nı falan kapatacakmış. Kadın düşmanı bir abimiz, yanlış anlamadıysam. Bakalım. Aa, teyze suratını kapattı. Pardon teyzem. Öyle bir mevzu var burada da. Latinlerin protesto kültürü var ya. Ediyorlar yani, hiç affetmiyorlar. Canları bir şeye sıkıldı mı anında tepki gösteriyorlar. Olması gereken de bu bence. Neyse, döndük dolaştık. Bu kadar grup, çok kalabalık değiller. Grup yürüyüşe geçti. Caddeyi de kapatıyorlar. Gelen arabaları köşelere yönlendiriyorlar. Yani buradan geçmeyin, biz yürüyeceğiz diyorlar. Su aldım kendime. Bu markadan alıyorum hep. Yarım litre bu su, tamam mı? Fiyatı genelde 500 peso, 600 peso değişiyor satın aldığınız bakkala göre. Yarım dolar bak bu. Benzin fiyatına bakıyorum, 350 peso, 400 peso. En pahalı 530 peso gördüm. Yani yarım litre su benzin, 1 litre benzinden daha pahalı. İleride şu su var ya, o kadar kıymetli olacak ki birçok şeyden pahalı olacak. Çünkü gezegen ısınıyor. Gitgide kuraklıklar başladı. Mevsimler zaten kafayı yemiş durumda. Yağmur yağmıyor doğru düzgün. Soğuk olmuyor. İleride ne yapacağız bilmiyorum ya. Ciddi bizi sıkıntıya sokacak, böyle su savaşlarını başlatacak derecede bir kuraklık gelecek gibi. Umarım bir çözüm bulabiliriz insanlık olarak. Movimiento Teresa Rodriguez. Yani Teresa Rodriguez hareketi. Sol grup protestoda. Farklı bir sürü grup Plaza Mayo'ya geliyor. Yani Mayıs Meydanı'na. Şöyle göstereyim size bir diğer grubu. Bugün protesto günü. Bayağı kalabalık bir grup. Baksanıza ta ileriye kadar gidiyor bayraklar. Burası Mayıs Meydanı. Plaza de Mayo. Arjantin'in bağımsızlığının ilan edildiği yer. Ama daha farklı bir öneme sahip son yıllarda. Bunun sebebi de zamanında askeri junta vardı Arjantin'de. 1976-83 yılları arasında. Askeri junta döneminde yaklaşık 30.000 kişinin ortadan kaybolduğu düşünülüyor. Ve 30.000 kişinin çok büyük bir kısmının öldürüldüğü, askeri junta tarafından öldürüldüğü düşünülüyor. Bu protestolar da sanırım o yüzden. Çünkü her hafta Mayıs Meydanı'nda toplanıp protesto yapıyorlarmış. O 30.000 kişiyi anıyorlarmış ve junta dönemine lanet okuyorlarmış. Bugün de o gün olsa gerek. Şu yerdeki işareti göstermek istiyorum sizlere. Bakın, beyaz bir başörtüsü işareti var. Bu simge. Plaza de Mayo annelerini belki duymuşsunuzdur. Cumartesi anneleri gibi bizdeki. Askeri junta döneminde junta gelince insanları ortadan kaldırmaya başlıyor 1976 yılında. Ve 1977 yılında ortadan kaldırılan insanların anneleri burada protestolar gerçekleştirmeye başlıyor. Bakın mesela o annelerden bir tanesi bu kadın. Bu teyze de o annelerden bir tanesi. Burada da bir teyze var. O da onlardan bir tanesi. Bakın üçü de beyaz bir başörtü takıyor. Yani bu yerde gördüğümüz başörtü. Şöyle tekrardan göstereyim sizlere. Kalabalığın arasınızı alacağım. Bu baş örtüsü, bu beyaz başörtü onların simgesi. Arjantin'in her yerinde, yerlerde bu simgeyi görebilirsiniz. Çünkü Plaza de Mayo anneleri junta rejimini protesto ederken bu simgeyi kullanmışlar. Başlarına bu örtüleri takmışlar ve bugüne kadar gelmiş, simgeleşmiş. Onların bir simgesi olmuş artık.
Buraya da insanlar geliyorlar, başörtülerini takıyorlar, işte pankartlarını takıyorlar, mesajlarını yazıyorlar. Bu da junta döneminin sanırım komutanları olsa gerek. Şöyle göstereyim tipleri. 30.000 insanı katletmişler ve çok büyük bir kısmının öldürüldüğü düşünülüyor. Çok az bir kısmı bulunabilmiş, akıbetinin ne olduğu öğrenilebilmiş. Bakın burada her yerde pankartlar var. Her hafta insanlar bu meydana gelip protesto ediyorlarmış. Şöyle Arjantin bayrağını ve arkadaki tarihi binayı göstereyim. Burası Arjantin tarihi için oldukça önemli bir yer. Çünkü bağımsızlık burada ilan edildi. O yüzden protestolarını da burada gerçekleştiriyorlar. 25 Mayıs 1810 diyor. Yaşı genç kardeşlerim cumartesi annelerini hatırlamaz ama ileri yaştaki abilerim, ablalarım, teyzelerim, amcalarım cumartesi annelerini hatırlayacaktır. Bu da Arjantin'in cumartesi anneleri gibi. Yani 30.000 insan askeri junta ortadan kaldırıyor ve insanlar haklarını hala yıllar geçmesine rağmen arıyorlar. Maalesef askeri junta dönemleri ne yazık ki böyle. Bak burada mesela televizyon var. Her şeyi çekiyor. Buradaki insanlar da askeri junta tarafından katledilen kişilerin bugünkü yakınları. Bakın ellerinde bir şey tutuyorlar. Resim ve açıklama tutuyorlar. İnsanlar onların fotoğraflarını çekiyor. Bakın teyze geldi şimdi. Büyük ihtimalle o da birinin yakını. Beyaz başörtüsü takmış, görüyorsunuz değil mi? Gazeteciler onunla birlikte gidiyor. Büyük ihtimalle röportaj yapacaklar teyzeyle. Burası da bir tiyatro. Tango gösterisi yapıyorlar. Her akşam mı var yoksa haftalık mı program yapıyorlar bilmiyorum. Tango Porteño. Tango dansın ismi Porteño'da. Buralılara verilen isim, bileti buradan alıyorsunuz. Tiyatro da burası. 8.30'da yemek, 10'da show diyor. Sanırım her gün open daily diyor çünkü. Manhattan'daki nedir o? Broadway var ya, meşhur tiyatroların olduğu sokak. Orası gibi. Dostlar şöyle bir restorana geldim şimdi. İnternetten buldum burayı. Kendime et söyledim ve yanında patates püresi söyledim. Bunun yanında da böyle salata ve meze getirdiler. 2 dilim de böyle ekmek getirdiler. Bunun fiyatı 5.600 peso, yani 5.6 dolar yaptı. Bu restoranı internetten buldum. Puanı güzel gözüküyordu. Şu an siesta saati, birçok yer kapalı, o yüzden restoran bulmak bazen sıkıntılı olabiliyor siesta saatlerinde. Birçok yer açık ama böyle içinize sinmiyor bazı yerler. Dedim güzel bir yemek yiyeyim bugün. Hem sizlere de göstereyim, fiyatları da göstermek istedim, söylemek istedim. Mesela burası güzel bir restoran, puanı iyiydi. 6 dolar, 7 dolar civarında çok güzel yemek yiyebilirsiniz. 3 dolara, 4 dolara, 5 dolara da seçenekler var. Mesela benim aldığım 5.6 dolar. Gayet güzel bir dana eti ve yanında da patates püresi, mezelerle, salatalarla birlikte. Tadına bakalım şimdi. Çok lezzetli. Siparişi alırken size nasıl yemek istediğinizi soruyor. Az pişmiş mi, kanlı mı? Arjantin'de kanlı yiyen çok insan gördüm. Yani kanlı yiyorlar eti. Ya da çok iyi pişmiş mi? Onu tamamen siz söylüyorsunuz. Ben iyi pişmiş söyledim. Gayet lezzetli, gayet lezzetli. Yani başka bir ülkede 5 dolara
ortalama bir yemek yiyebiliyorken Arjantin'de güzel bir restoranda, puanı iyi olan bir restoranda güzel, lezzetli ve doyurucu bir et yiyebiliyorsunuz dostlar. Kekikli, zeytinyağlı güzel bir mezeymiş bu. Bu neymiş? Yoğurtlu bir şey de anlamadım. Bizim semizotu yoğurt karışımı gibi bir şeye benziyor. Bu da domatesli soğan. Bir de kırmızı biber var içinde. Genelde insanlar etin yanında şarap içiyorlar. Benim gördüğüm o. Bira içen hiç görmedim. Burada biraya birra diyorlar. Cerveza da diyorlar, birra da diyorlar. Ya kola gazoz içen gördüm ama genelde şarap içiyorlar. Gördüğüm kadarıyla bu restoranda sadece şişe şarap açıyorlar. İlla ki bardak şarap vardır da menüde görmedim. Herkesin masasında şişe var. Şu karşıda otobüs durakları var. Gözüküyor mu bilmiyorum da. Şehirde toplu taşıma otobüslerle, bu arada hemen hemen her sokağa giriyormuş otobüsler. Yani şehrin girmediği noktası yokmuş otobüslerin. Otobüslerle sağlıyorlar toplu taşımayı ve metro sistemi var burada. Birkaç tane metro ağı var. Hepsi birbirine bağlantılı. Ben şimdi metroyla La Boca tarafına gitmeye çalışacağım. Şöyle sizlere metronun içini de göstermek istiyorum. Bir tane kart alıyorsunuz. Şöyle göstereyim, cebimden çıkarıp. Sube isminde bir kart var. Hem otobüslerde hem metrolarda çalışıyor. Arjantin'in diğer şehirlerinde de Sube var bu arada. Yani tek bir kartı birçok şehirde kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim tekrardan. Bunun fiyatı 1270 peso olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Her bastığınızda da 80 peso alıyor. Yani 8 sent alıyor. Gayet uygun toplu taşıma. Şöyle metronun içerisinde bir sürü işte kafedir, restorandır, vesairedir, berberdir, bir sürü bir şeyler var burada. Burada bir tane terzi var. Burada anahtarcı var. Hediyelik eşya dükkanı var. Burada bir dükkan böyle bıçak satıyor. Güzel de bıçaklar var. Salida diyor. Çıkışa mı yürüdük? Yanlış yürüdük herhalde. Neyse şunlara bakmış olduk. Diğer taraflarda galiba giriş. Ben daldım yürüdüm. Bakın burada B hattı, C hattı, bir de D hattı var. Buradan böyle dalıyoruz. Buradan kartınızı doldurabilirsiniz. Bu makinelerden de doldurabilirsiniz. Şöyle Sube'ye basıyoruz. Öttü. 80 peso aldı. Şimdi hattımızı bulma vakti. C hattı ileride. Şöyle devam edelim C hattına doğru. Oha, burada Starbucks var. Metronun içine Starbucks yapmışlar. Metrolarda çok dikkat edin. Çünkü çok fazla kapkaç olayı oluyor. Şili'de de çok uyarmışlardı beni. Burada da uyardılar. Dikkatli olmakta fayda var. Cepçilik çok oluyormuş. Şu an 9'de Julio'dayım. Yani o sabah videoya başladığım meydan var ya. Oradayım. Oradaki metro hattındayım. Hakikaten New York metrosuna benziyormuş ha. Birkaç yerde okumuştum da gerçekten New York metrosunu bir tık andırıyor. Aynı onun gibi eski, döküntü bir görüntüsü var. Buenos Aires'i işlemişler fayansların üstüne. Son durağa geldim şimdi. Feci bir kalabalık vardı. Var ya, kıpırdayamadım bile metronun içerisinde. Şimdi insanların gitmesini bekledim. Kameranın şarjını değiştirdim. Arkadaşlarım La Boca tarafına gidersen dikkat et dediler. Turistik bir bölge. Aynı zamanda yoksul bir bölge. Birazcık kapkaç olaylarının olduğu, hırsızlığın olduğu bir bölge olarak geçiyormuş.
Ben uyarımı aldım. O yüzden dikkat etmek zorundayım. Şimdi buradan geçeceğiz ya. Kendi açılıyormuş. Metro ağı da bu şekilde, bak göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şey var. Hat var. Böyle sandviç satıyorlar. Her yerde soğuk sandviç satıyorlar. Bayılıyorlar soğuk sandviçe. Şili videolarını hatırlayanlar Itao bisikletlerini hatırlayacaktır. Aylık 5 dolar verip sınırsız bisiklet kullanıyorlardı böyle. Şehir bisikleti muhabbeti. Burada da var bak aynısı. Burada ne kadar bilmiyorum ama. La Boca semtine girince futbola dair grafitiler, muraller başladı. Burada Messi ve Maradona var. Boca Juniors'un renkleri. Burada da Maradona var. Altın sarısı ve mavi. Bakın burada da Boca Juniors'ın artık taraftar gruplarının mı merkezi ya da parti merkezi gibi bir şey de olabilir. Çünkü burada geçen seçimi kazanan başkan adayı çıktı. Her yer sarı lacivert. Çünkü karşımızda Boca Juniors'ın stadı var. Birazdan göreceğiz. Stadı görünce dedim stadın olduğu sokaktan içeriye gireyim, öyle gezmeye başlayalım semti. Club Atletico Boca Juniors. Ve karşımızda tam olarak gözükmese de La Bombonera. Boca Juniors'ın meşhur stadı. Hatta dünya üzerindeki en meşhur stadlardan bir tanesi. Çünkü görüntüsü birazcık farklı. Şöyle U şeklinde stat. İnternetten La Bombonera'yı aratırsanız stadın çok daha güzel fotoğraflarını göreceksinizdir. Boca Juniors'ın evi burası. Bir de aynı semtin diğer bir takımı var. Boca Juniors bir takım, bir de River Plate isminde bir diğer takım var. O da La Boca semtinin takımı. Dünyaca meşhur bir derbi. Boca Juniors River Plate derbisi aslında La Boca semtinin derbisi dostlar. Boca Juniors'ı İtalyan göçmenler kurmuş. River Plate'in hakkında çok bir bilgim yok. Onun da İtalyan göçmenler tarafından kurulduğunu düşünüyorum. Çünkü La Boca semti birazdan anlatacağım. İtalyanların genellikle yaşadığı bir semt. Zamanında gelip buraya göç etmişler. Şöyle stadı göstermek istiyorum. Buraya bilet bulabilmek bir mucize. Yani maç olduğu zaman, şu an maalesef bir maç yok. Ben Arjantin'e geldiğimde Mendoza, Córdoba tarafında gezerken Boca burada oynadı. Kaçırdım maçı. Zaten gelsem de büyük ihtimalle bilet bulamayacaktım. İmkansız bilet bulmak. Özellikle derbiye. Boca Juniors River Plate derbisine yani izleyebilen insanlar çok şanslı insanlar. Baksanıza mahallenin hemen yanında ya. Bizim Altay Alsancak gibi. Altay Alsancak'ın da konumu güzel. Ama eski stat daha güzeldi bence. Benim çocukluğum orada geçti. Şöyle stadı şuradan göstereyim size. Meşhur La Bombonera. Hola, buenas. Keşke burada maç izleyebilecek bir şansımız olsa. Stadın dışında da bir sürü grafitiler var. Böyle muraller çizmişler. Boca Juniors'un tarihini anlatıyor, başarılarını anlatıyor. Altında bir hikaye var hepsinin. Bakalım kuruluş tarihini de anlatan bir grafiti var mı? Şöyle yürürken ben bahsedeyim birazcık. O dönem Boca Juniors'u kuranlar kulübün renklerine karar verirken, şu an biz Atlantik kıyısının yakınındayız. Ben daha denizin olduğu kısma gitmedim ama Atlantik'in hemen yanında Buenos Aires. Kulübü kuranlar kulübün renklerine karar verirken açık sulardaki gemilerin bayraklarına bakmışlar. O bayrakların bir tanesi, bakın burada hatta bak şey var, grafitisi var. Şansa bulduk bak. Görüyor musunuz bak? Bayrak İsveç bayrağı. Kulübün renklerini belirlerken o gemilerdeki bayrakların renklerini seçmişler. Tabi İsveç bayrakları varmış o zaman açık sularda. Sarı ve mavi olarak belirlemişler. Burada da tekneden bakıyorlar. Bu neyi ifade ediyor bilmiyorum. Ama bu çok net anlaşılıyor. Çünkü burada İsveç bayrağı var. Yani kulübün renklerinin nereden geldiğini temsil ediyor bu grafiti.
Yani İsveç bayrağından geliyor kulübün renkleri. Altın sarısı, diğeri de gök mavisidir diye düşünüyorum. Mavi yani sonuçta. Ama biraz laciverte kaçan bir mavi bu. Kulübün renklerini böyle belirlemişler. Başarılarla dolu, Arjantin tarihinin en başarılı kulüplerinden bir tanesi Boca Juniors. Yani şöyle stadın diğer tarafını da göstereyim. El sallıyorlar ama ben kameraya yakalayamadım. Burada böyle bir sürü grafiti var evlerde. Burada Boca Juniors tişörtleri, ceketleri, bayrakları satıyorlar, formaları satıyorlar. Maradona var burada da. Burada tabi olmazsa olmaz Messi forması, Arjantin milli takım forması. Kulübün renklerini o şekilde belirlemişler. River Plate diğer takımın renkleri nasıl belirlendi onu bilmiyorum. O iki kulübün birleşmesiyle oluşmuş. Orada sanırım kırmızı da gül renginden mi geliyor? Öyle bir şey okumuştum ben ama çok emin değilim. O yüzden sallamak istemiyorum. Her neyse. Böyle işte. Gayet güzel de ben böyle mahalle arasındaki statlara bayılıyorum ya. Vallahi bayılıyorum. Şu tarafı da göstereyim sizlere. Yani şu ana kadar birçok yer gezdim, gördüm. Arjantinliler kadar futbol hastası bir grup, bir millet görmedim. Futbol dedim mi akan sular duruyor. Samimi söylüyorum yani. İnanılmaz bir fanatiklik, inanılmaz bir bağlılık. Ülkedeki insanların birçoğu Katolik, Hristiyan. Ama bence din futbol kadar önemli değil. Futbol dinin üzerinde. Messi dedim mi, Maradona dedim mi akan sular duruyor. Kafayı yemiş durumdalar. Ya hastalık yani bunlardaki. Ana giriş kapısı burası olsa gerek. Boca Juniors'ın amblemi var. Ha içeride de müze var sanırım, evet. Doğru, Maradona'ya özel bir müze vardı sanırım içeride. Stada gezebiliyorsunuz sanırım belli bir ücret karşılığında ama boş stat gezmek kadar saçma bir aktivite hayatımda ben görmedim ya. Abi stadı stat yapan taraftardır. Futbolu futbol yapan taraftardır. Taraftarın olmadığı yerde maç izlenmez. Her yer rengarenk ha. La Boca semti sanki Buenos Aires'in bir parçası değil gibi. Her şey ne kadar farklı gözüküyor baksanıza. Zamanında İtalyan göçmenler gelip La Boca mahallesini kurmuşlar. Tarihçilere göre Buenos Aires'in kuruluşu La Boca mahallesinde başlamış. Buraya yerleşiyor insanlar, burada şehri kuruyorlar. Daha sonrasında da işte yayılıyorlar. Kuruluşu bu şekilde olarak araştırdım, internette okudum. Bunun dışında evlerin rengarenk olmasının sebebi de o dönemde insanlar yoksul bir kesim burada yaşıyormuş. Buraya gelen gemilerden artan boyaları alıp evlerini boyamaya başlamışlar. Evler o yüzden rengarenkmiş La Boca semtinde. Bayağı meşhur bir semt burası. Buenos Aires'te genellikle turistler gelip buraya geziyorlar. Zaten asıl meşhur olmasının sebeplerinden biri de Boca Juniors River Plate derbisi. Dünyaca bir ünlü derbi olduğu için herkesin gözü burada. Balkonda Messi ve Maradona var. İkisinin elinde de Dünya Kupası var. Burada da bazı karakterler var. Sanırım Arjantin'e özgü karakterler. Restoranlarda akşama hazırlık yapıyorlar. Arjantin'de akşam yemeği çok geç yendiği için restoranlar çok geç saate kadar açık oluyor. Saat 9 ile 11 arasında yemek yiyorlar genelde. O yüzden akşam saatine hazırlık yapıyor restoranlar, barlar. Ya bakın oraya çıkıp fotoğraf çektiriyorlar. Orada da Messi'nin bir tane figürü var. Elinde Dünya Kupası. Herkes çıkıp fotoğraf çektiriyor. Baksanıza abla. Burası meşhur Caminito. Şöyle bir yürüyelim, geri geliriz buraya. Meşhur Caminito. Ne demek Caminito? Küçük patika demek. Küçük sokak anlamına geliyor İspanyolca'da. Burada da bombero var. İtfaiyeci bir tane çocuğu kurtarmış. Rengarenk sokaklarıyla meşhur Caminito. La Boca'nın en meşhur sokağı. Baksanıza her yer rengarenk, ne kadar güzel.
Burası geç saatte biraz daha canlı olur diye en sona bırakmak istedim. Daha sakin çıktı ya. Demek ki gündüz vakti gelmek gerekiyormuş. Neyse bir sonraki videoda da gündüz vakti gelmeye çalışırım. La Perla. Burası için de güzel diyorlardı sanırım. Ha, şu sokağa da girelim. Bu arada Buenos Aires'ten bir video daha çekmeyi düşünüyorum dostlar. Bu sefer farklı yerlerini gezmeyi düşünüyorum. Ama La Boca'ya uğramaya çalışırım gündüz vaktinde. Bir de daha hareketli bir saatinde görelim bakalım La Boca nasıl oluyormuş. Bayağı sakin şu an ya. Patladık yani. Eski püskü bir semt. Bayağı eski, bayağı eski. Çocuklar ne oynuyor? Hem futbol oynuyor hem basketbol oynuyor. Buenos Aires Atlantik kıyısına demiştim dostlar. Videoyu da suyun yanında bitirmek istedim. Çok feci bir koku geliyor yalnız, var ya, leş gibi kokuyor. Bu videoluk benden bu kadar dostlar. Umarım keyif aldınız, umarım beğendiniz. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda yine Buenos Aires'te olacağım. Fakat farklı yerlerini gezmek istiyorum Buenos Aires'in. La Boca'ya gelebilirsem tekrardan geleceğim. Çünkü çok sakin gördüm ve artık mezgahlar toplanmış. Çok fazla insan yok. Bir curcunası yok. Böyle yerlerin curcunası güzel oluyor. Görebilirsem onu görmek istiyorum ve sizlere de göstermek istiyorum. Onun dışında farklı yerlere de gideceğim. Farklı şeyler de yiyip göstermek istiyorum sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beğeni, yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız ve zilleri açarsanız çok sevinirim. Zil açtığınızda ben videoyu yayınladığım zaman size haber gidiyor ve videoyu ilk gün izleme şansınız oluyor. Bu da benim kanalım için, gelişmesi için oldukça güzel. Daha çok kişiye ulaşabiliriz böylelikle. Adios amigos diyorum kendinize. Çok iyi bakın.